Eylül geldi. Yaz sebzeleriniz yavaş yavaş tükeniyor ve siz de acaba bahçem şimdi boş mu kalacak diye düşünüyorsanız hayır, tam tersi. Aslında bahçecilerin bir kısmının bildiği ama çoğunun kaçırdığı bir gerçek var. Eylül yılın en verimli ekim aylarından biri. Toprak hala yazdan sıcak, geceleri yeni yeni seriniyor ve işte tam bu kombinasyon bazı sebzelerin en hızlı, en güçlü şekilde geçmesini sağlıyor. Bu videoda size tam olarak neyi, ne zaman, nasıl ekeceğinizi anlatacağım. Eylül'ü 3 döneme bölüp hangi haftada hangi sebzeyi toprağa koymanız gerektiğini göstereceğim. Kış boyunca sofranızda taze sebze olması için hangi fideleri şimdiden dikmeniz gerektiğini anlatacağım. Ve en sonunda da yaşadığınız bölgeye göre bu takvimin nasıl değiştiğini paylaşacağım. Yani videonun sonuna kadar kalırsanız elinizde hem bir ekim takvimi hem de bölgenize özel bir strateji olacak. Hazırsanız başlayalım. Eylül'ün ilk haftasında elinizin altında bulunması gereken tohumlar aslında çok basit ama etkisi büyük. Marul ve kıvırcık marul bu dönemin yıldızı diyebilirim. Çünkü serin havayı seviyorlar ve yaz sıcağında açılan bu sebzeler artık gerçek lezzetlerine kavuşuyor. Yanına roka ekleyin, tere ekleyin, pazı ekleyin. Bu üçü de hem hızlı çimleniyor hem de birkaç hafta içinde sofranıza gelebiliyor. Maydanoz ve dereotu da bu listeye dahil. Ama şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu ikisi biraz daha sabır istiyor. Çimlenmeleri yavaş, o yüzden ilk haftalarda ekmeye başlarsanız kış aylarına kadar sürekli kesim yapabileceğiniz bir üretim döngüsü kurmuş olursunuz. Turp da tam bu döneme ait bir sebze. Neden mi? Çünkü turp soğuktan hoşlanır ama don istemez. Eylül başındaki o ne sıcak ne soğuk hava tam ona göre. Üstelik turp diğer sebzelere göre inanılmaz hızlı. 3-4 hafta içinde toplayabiliyorsunuz. Yeni başlayanlar için bahçecilik motivasyonunun en çok aratılan sebzelerinden biri de bu. Çünkü sonucu çabuk görüyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu sebzeleri ekerken toprağın hala nemli olduğundan emin olun. Çünkü yaz sıcağının kalıntısı toprağı hızla kurutabiliyor. Sabah erken saatlerde sulama yaparsanız hem kök gelişimi daha sağlıklı olur hem de tohumlar daha düzenli çimlenir. Bir diğer küçük ama etkili detay, tohumları ekerken çok derine gömmemek. Marul, roka ve tere gibi ince tohumlar toprağın hemen altında, birkaç milimetre derinlikte olmalı. Aksi takdirde çimlenme süresi uzuyor ve bazı tohumlar hiç filizlenmeden çürüyebiliyor. Ekim sonrası ilk birkaç gün toprağın yüzeyini nemli tutmak tohumların güçlü kök salmasında büyük fark yaratıyor. Gölgelendirme konusunda da değinmek isterim. Çünkü Eylül başında öğle güneşi hala oldukça kuvvetli olabiliyor. İşte burası işin asıl kritik noktası. Çünkü bir sonraki aşamada ekeceğiniz sebzeler biraz daha farklı bir yaklaşım istiyor. Hatta bazılarında zamanlamayı bir hafta bile kaçırırsanız kış gelmeden olgunlaşmıyorlar. Şimdi ona geçiyoruz. Eylül'ün ortasına geldiğimizde bahçede farklı bir oyun başlıyor. Bu noktada asıl yıldız ıspanak. Ispanak gerçek gücünü serin havada gösteren bir sebze. Sıcakta ekildiğinde hem çiçeğe kaçıyor hem de yaprakları sertleşiyor. Ama Eylül ortasında toprağa girdiğinde hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir hasat elde ediyorsunuz. Üstelik ıspanak hafif donlara bile dayanıklı. Yani havalar soğumaya başlasa bile paniğe gerek yok. Pancar da bu dönemde ekilmesi gereken sebzelerden. Kök gelişimi için biraz zamana ihtiyaç var. Bu yüzden ayın ortasını kaçırmamak önemli. Pancarı ekerken toprağın gevşek ve tatsız olmasına dikkat edin. Çünkü kök düzgün şekillenmezse hem görünüm hem de tat açısından istediğiniz sonucu alamazsınız. Bir de pırasa var. Pırasa aslında sabırlı bahçecilerin sebzesi diyebilirim. Çünkü olgunlaşması biraz uzun sürüyor. Ama karşılığında kış ortasına kadar toprakta kalabilen doğana dayanıklı bir ürün veriyor. Yani bugün ektiğiniz pırasa aylar sonra hala bahçenizde taze taze duruyor olacak. Uygun iklimlerde havuç ekimi de bu döneme denk geliyor. Havuç için toprağın derin ve iyi işlenmiş olması gerekiyor. Sert ve taşlı toprakta havuçlar çatallaşıyor, düzgün büyüyemiyor. Eğer toprağınız ağırsa bir miktar kum ve organik gübre karıştırarak bu sorunu büyük ölçüde çözebilirsiniz. Bu dönemde sık yapılan bir hata var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Birçok kişi ıspanak ve pancarı çok sık ekiyor. Sonra fideler birbirini boğuyor ve hiçbiri düzgün gelişemiyor. Tohumları serpmek yerine sıra halinde aralıkta ekmek, sonrasında da fazla sık çıkan filizleri seyreltmek çok daha sağlıklı bir gelişim sağlıyor. Özellikle pancar ve havuç gibi kök sebzelerde bu adımı atlarsa kökler birbirine dayanıyor ve hasat verimi düşüyor. Şimdi burada bir şey söylemem lazım.
Bu 3 haftalık dönem aslında kış boyunca sofranızı nasıl göreceğinizi belirleyen dönem. Ama daha bitmedi. Çünkü ayın son haftasında ekeceğiniz sebzeler var ki onlar olmadan gerçek bir kış bahçesinden söz edemeyiz. Şimdi tam da o kısma geliyoruz. Eylül'ün son günlerine geldiğinizde artık gözünüzü kış aylarına çevirmeniz gerekiyor. Çünkü bu dönemde toprağa koyacağınız fideler aylar sonra hala hasat verecek sebzeler. Brokoli ve karnabahar bunların başına geliyor. İkisi de serin havada gelişen, hatta hafif soğuklarda tadı daha da güzelleşen sebzeler arasında. Fide olarak dikmeniz tohumdan başlamaktan çok daha güvenli bir yol, çünkü kış gelmeden köklenmiş güçlü bir bitkiye sahip olursunuz. Beyaz lahana ve kırmızı lahana da tam bu döneme ait. Lahana grubu sebzeler soğuğa inanılmaz dayanıklı. Hatta bazı bölgelerde hafif kar altında bile gelişmeye devam edebiliyorlar. Brüksel lahanası ise biraz daha uzun bir olgunlaşma süreci istiyor. Ama sabrederseniz kış ortasında elinizde küçük, lezzetli filizler oluyor. İklime uygunsa bu dönemde bezelye ekimi de düşünebilirsiniz. Bezelye serin havayı sever ama sert donlardan etkilenebilir. O yüzden bölgenizin kış sertliğine göre bu kararı vermeniz gerekiyor. Pırasa ve taze soğanı da unutmayın. Bu iki sebze sonbahar bahçesinin adeta sigortası gibi çalışıyor. Hem uzun süre toprakta kalabiliyorlar hem de kış mutfağınızın vazgeçilmezleri oluyorlar. Şimdi burada önemli bir soru var. Peki bu takvim herkes için aynı mı işliyor? Cevap hayır. Çünkü yaşadığınız bölge bu ekim planını doğrudan etkiliyor ve bir sonraki bölümde tam olarak bunu konuşacağız. Eğer bölgenize göre doğru zamanlamayı bilmezseniz en güzel fideler bile don vurup kaybolabiliyor. O yüzden bu kısmı özellikle dikkatlice dinleyin. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Eylül ayı çok farklı şekillerde yaşanıyor. Dolayısıyla ekim takviminizi de buna göre ayarlamanız gerekiyor. Akdeniz ve Ege'de sezon uzun sürdüğü için Eylül boyunca rahatlıkla ekim yapabilirsiniz. Hatta bazı sebzeleri ayın sonuna kadar bile toprağa koyabilirsiniz. Marmara'da durum benzer. Neredeyse tüm sonbahar sebzeleri için ideal bir zaman diliminden söz ediyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise işler biraz farklı ilerliyor. Erken don riski bu bölgelerde gerçek bir tehdit olduğu için mümkün olduğunca ayın ilk yarısını değerlendirmeniz öneriliyor. Yani eğer bu bölgelerden birindeyseniz videoyu izlerken aklınızdan ben bu hafta ekime başlamalıyım diye geçirmenizi tavsiye ederim. Karadeniz'in nemli ve serin iklimi ise özellikle lahana grubu sebzeler için adeta doğal bir avantaj sağlıyor. Eğer siz de bu bölgedeyseniz brokoli, karnabahar ve lahana ikliminde diğer bölgelere göre çok daha rahat sonuçlar alabilirsiniz. Sonuç olarak Eylül sonbahar bahçesinin gerçek başlangıç noktası. Bugün attığınız birkaç tohum, birkaç fide aylar sonra sofranıza taze, sağlıklı ve tamamen kendi emeğinizle yetişmiş sebzeler olarak dönecek. Küçük bir planlama, düzenli bir sulama ve biraz sabırla soğuk kış günlerinde bile üretmeye devam eden bir bahçeye sahip olacaksınız. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Siz bu Eylül bahçenize neyi ilk ekeceksiniz? Yorumlarda bana yazın. Bölgenizde yazarsanız diğer izleyicilere de fikir vermiş olursunuz. Eğer bu video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala henüz abone değilseniz bahçecilikle ilgili daha fazla içerik için abone olun ki bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi ekimler dilerim.